Merhaba herkese. Bu podcast yayınımda Michio Kaku'ya ait Paralel Dünyalar kitabından alıntılar ve yorumlarım ile detaylı inceleme yapacağız. Kitap içerisinde konuyla alakalı bazı anlatımlar var. Ancak genel izlenim olarak konuyu tarihsel şekilde ele alıp yazarın da teorik olarak savunduğu sicim kuramı M kuramı ile açıklama yapılmıştır. Ben daha çok önemli noktaları işaretledim. Konuları okudukça arada açıklamalar yaparak izlediğim ve okuduğum diğer kitaplardan bilgiler ile sizlere geniş kapsamlı olarak anlatım yapmaya çalışacağım. Kitap güzel ve akıcı bir anlatıma sahip, ancak konu tarihsel olarak verildiği için biraz farklı konulara da girilmiş. Arada anlatılmak istenen konu ile bağlanmaya çalışılmıştır. Fizikçi Michio Kaku birçok belgesele imza atmış değerli bir bilim insanıdır. Kendi yorumlarımla kitap içinden alıntılar ile sizlere paralel dünya gerçek mi gibi sorular sorduracak bir podcast bekliyor olacak. Haydi başlayalım. Konuya ilk olarak VMAP uydusuyla başlayacağız. 2003 yılının Şubat ayında normalde gayet ketum olan astrofizikçilerin en son uydularından edindikleri nadide verilerin anlatırken ağızlarından dökülenlerin arasında inanılmaz ve bir dönüm noktası gibi ifadeler de vardı. Önde gelen kozmonotlardan David Wilkinson'dan adını alan ve uzaya 2001 yılında fırlatılan VMAP açıklamasını detaylı parantez içinde verilmiş, Türkçesini okuyayım size. Wilkinson mikrodalga anizotropi aracı. Bilim insanlarına erken evrenin yaklaşık 380 bin yaşındaki halinin eşsiz ayrıntılarını içeren bir resmini sundu. Yıldızları ve gök adaları yaratan özgün ateş topundan geriye kalan muazzam enerji milyarlarca yıldır evrenimizin çevresinde dolaşıyor. Bugün bu nihayet VMAP uydusu aracılığıyla en hassas biçimde kayda alındı ve daha önce görülmemiş bir harita Time dergisinin yaratılışın yankısı olarak andığı büyük patlamanın kendisi tarafından yaratılmış olan mikrodalga ışınımını nefes kesintili ayrıntılarla gösteren bir gökyüzü fotoğrafı ortaya koydu. Bundan sonra gökbilimciler gökyüzüne asla aynı şekilde bakamayacak. Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden John Bacall, VMAP uydusunun bulgularının kozmoloji için bilimin varsayımdan kesinliğe geçtiği bir geçiş törenini temsil ettiğini ifade etmiştir. Evrenin tarihinin böylesi erken bir döneminden edinilen bu veri sahnağı ilk kez kozmologların geceleyin gökyüzünün etkileyici güzelliğini seyrettiğimiz o ilk andan bu yana insanlığın kafasını karıştırmış, merakını cezbetmiş olan tüm soruların içerisinde özellikle en eski olanları yanıtlamalarına olanak sağlamıştır. Evren kaç yaşındadır? Onu meydana getiren nedir? Evrenin kaderi ne olacaktır? Yani burada bu uydunun faydası bize kozmik mikrodalga arka plan ışınımını oluşturması oldu. Ve bu ışınım sayesinde aslında evrenimizde soğuk noktalar olduğunu ve bazı noktaların da diğer noktalara göre daha sıcak olduğunu ve evrenin genel soğukluk ve sıcaklık değerlerini ve aslında evrenin kaç milyar ışık yılı olduğunu çözmemize bayağı bir katkı sağlamıştır. Burada detayıyla anlatıyor zaten kitap içerisinde. Şimdi devam edelim. Kitapta belli başlıklar altında belli başlı bilgiler veriliyor. VMAP uydusundan elde edilenleri anlattıktan sonra evrenin yaşıyla ilgili bir konuya değinmiş yazarımız. Gökbilimciler evrenin yaşını öğrenmek konusunda özel bir heves duyar. Akademisyenler, rahipler ve ilahiyatçılar yüzyıllar boyunca ellerindeki tek yöntem olan Adem ile Havva'dan bu yana insanlığın soy ağacına bakarak evrenin yaşını tahmin etmeyi denemiştir. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde jeologlar dünyanın yaşına ilişkin en doğru tahmini yapabilmek için kayalardaki radyasyon kalıntılarını kullandılar. Buna karşılık VMAP uydusu bugün bize evrenin yaşı hakkındaki en güvenilir yanıtı sunmak için büyük patlamanın yankısını ölçmüştür. VMAP verileri evrenin 13,7 milyar yıl önce gerçekleşmiş
ateşli bir patlamadan meydana geldiğini ortaya koyar. Yıllar içerisinde kozmolojinin başına en fazla bela olan utanç verici durumlardan biri, hatalı veri sonucu evrenin yaşının sıklıkla gezegenler ve yıldızlarınkinden daha genç hesaplanmasıydı. Evrenin yaşına yönelik geçmiş tahminler 1-2 milyar yıla kadar düşüktü ve bu durum 4,5 milyar yıl yaşında olan Dünya'nın ve 12 milyar yıl yaşına kadar geri giden ve en eski yıldızların yaşları ile çelişki yaratıyordu. Bu çelişkiler artık ortadan kalktı. VMAP uydusu, Yunanların 2000 yıldan uzun zaman önce yönelttiği evreni neyin meydana getirdiği sorusuna ilişkin tartışmaya tuhaf bir çekicilik kattı. Geçtiğimiz 100 yıl boyunca bilim insanları bu sorunun yanıtını bildiklerine inanmıştı. Titizlikle gerçekleştirilen binlerce deneyden sonra bilim insanları evrenin temel olarak hidrojen elementi ile başlayarak periyodik cetvel dizilimine uygun ilerleyen yaklaşık 100 yıl farklı atom türünden oluştuğu sonucuna varmıştı. Bu modern kimyanın temelini atmış ve aslına bakarsanız liselerdeki tüm bilim derslerinde de öğretilmişti. VMAP bu inancı yerle bir etti. Evet, yani burada da yine evrenin yaşıyla ilgili net bilginin VMAP uydusundan geldiğini görebiliyoruz. Ve özellikle evren kısmıyla ve yaşıyla başlamasının sebebi paralel dünyalara bir sonraki aşamalarda bağlıyor. Ama ben dediğim gibi burada sadece kendimce özellikle önemli gördüğüm yerleri size paylaşacağım. Şimdi yine bir başlık altında omega ve karanlık maddeye değinmiş yazar. Burayı da okuyorum. Karanlık maddenin öyküsü belki de kozmolojinin en ilginç kısımlarından biridir. 1930'lu yıllarda Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde kendi kendine çalışan İsviçreli gökbilimci Fritz Zwicky, Saç-Koma gökada kümesindeki gökadaların Newton kütle çekimine uygun hareket etmediklerini fark etti. Bulduğu bu gökadalar öyle hızlı hareket ediyorlardı ki Newton'un hareket yasalarına göre parçalara ayrılmaları ve kümenin ayrışması gerekiyordu. Zwicky, saç kümesini parçalara ayırmak yerine bir arada tutabilecek tek yöntemi kümenin teleskopla görülebilenden yüzlerce kat daha fazla madde içermesi olasılığında görmüştü. Ya Newton'un yasaları bir şekilde gökada düzeyindeki uzaklıklarda yanlıştı ya da saç kümesinde onu tutan büyük miktarda kayıp ve görünmez bir madde vardı. Bu evrendeki maddenin dağılımına ilişkin bir şeylerin son derece yanlış olduğu hakkında tarihteki ilk işaretti. Dünyadaki tüm gökbilimciler Zwicky'nin çığır açan çalışmasını ne yazık ki birden fazla nedenden dolayı da ya reddetti ya da görmezden geldi. Aslında burada şunu anlatmaya çalışıyor. Bu saç kümesiyle beraber keşfedilen karanlık madde oldu. Yani günümüzde şu anki durumda bilim insanları bunun adına karanlık madde adını veriyor. Ve bu evrende var olan karanlık madde sayesinde galaksilerin ve yıldızların bir arada durduğunu düşünüyorlar. Ve daha çok bu konu içerisinde yazar buna değinmiş durumda. Ben tabii okuduğum için şu an size özet şeklinde o konu başlıklarından özetlerini de aktarmaya çalışıyorum. Ayrıca bu bilgilerin bazıları burada yok, yani kitapta yok. Ben belgesel ve kitaplardan okuduklarımla yine harmanlayarak size vermeye çalışıyorum. Evet, şimdiki bölüm şişme ve paralel evrenlerle ilgili. Burada biraz girmeye başlıyoruz. Yine yazardan okuyup daha sonra değerlendirmeyle devam edeceğiz. Paul Anderson tarafından kaleme alınan klasik bilim kurgu romanı Tau Zero'da Leonara Christine adlı bir yıldız gemisi yakındaki yıldızlara ulaşmak üzere bir göreve çıkar. Taşıdığı 50 insanla birlikte gemi yeni yıldız sistemine yaptığı seyahatte ışık hızına yakın hızlara erişebilir. Daha da önemlisi yıldız gemisi gemi hızlandıkça içerisindeki zamanın yavaşladığını ifade eden özel bir görelilik ilkesi kullanır. Kısacası yakın yıldızlara yapılan seyahat dünyadan bakıldığında 10 yıllar sürerken astronotlar için yalnızca birkaç yıl almaktadır. Bir teleskop yardımıyla bu astronotları dünyadan izleyen bir gözlemci için sanki geçici bir süreliğine durdurulmuş bir animasyon içerisindelermiş
ya da zamanda dondurulmuşlar gibi görüneceklerdir. Ancak gemideki astronotlar için zaman normal bir şekilde akar. Yıldız gemisi hızını azalttığında ve astronotlar yeni bir dünyaya ayak bastığında ise yalnızca birkaç yıl içerisinde 30 ışık yılı gittiklerini fark edeceklerdir. Gemi bir mühendislik harikasıdır. Derin mesafelerdeki hidrojeni çekip çıkaran ramjet füzyon motorlarıyla çalışır. O kadar hızlı hareket eder ki mürettebat yıldız ışıklarının Doppler kaymasını bile görebilir. Önlerindeki yıldızlar mavimsi, arkalarındaki ise kırmızımsı görünür. Derken bir facia olur. Dünyada yaklaşık 10 ışık yılı uzaklıktayken yıldızlar arası bir toz bulutundan geçen gemi türbülansa girer ve hız düşürme mekanizması kalıcı biçimde devre dışı kalır. Korku içindeki mürettebat kendisini kontrolden çıkmış, ışık hızına yaklaşarak gittikçe hızlanan bir gemide kapana kısılmış bulur. Bu kontrolü yitirilmiş geminin tüm bir yıldız sistemini dakikalar içerisinde geçişini çaresizlik içinde izlerler. Yıldız gemisi bir yıl içinde Samanyolu Gökadası'nın yarısını çoktan geride bırakmıştır. Kontrol dışı ivmelendirmeyi sürdürerek aylar içerisinde Gökadaları aşarken dünyada da milyonlarca yıl geçer. Kısa sürede ışık hızı Tau Züre'ye o kadar yakın bir hızda seyahat ederler ki evrenin kendisi gözlerinin önünde yaşlanmaya başlarken kozmik olaylara tanık olurlar. Nihayetinde evrenin genişlemesinin tersine döndüğü ve evrenin kendi içine daraldığını görürler. Büyük çöküşe doğru gittiklerinin farkına vardıkları sırada sıcaklık da çarpıcı bir biçimde artmaya başlamıştır. Sıcaklık fırlamışken, gökadalar birleşmeye başlamışken ve başlangıçta var olan kozmik atom önlerinde şekillenirken mürettebat da sessizce dualarını eder. Yanıp kül olarak ölmek kaçınılmaz görünmektedir. Tek umutları maddenin sınırlı bir yoğunluğu olan sınırlı bir alana çökmesi ve yüksek hızlarda giderlerken hızla çevresinden kayabilecek olmalarıdır. Mucize eseri başlangıçta da var olan atomun içerisinden geçerlerken kalkanları onu korur ve kendilerini yeni bir evrenin yaratılışına tanıklık ederken bulurlar. Evren yeniden genişlerken gözlerinin önünde yeni yıldızlar ve gökadaların yaratılışına tanık olmak onları dehşete düşürür. Uzay gemilerini tamir ederler ve dikkatlice yaşamı olanaklı kılacak, daha yüksek elementlere sahip olacak yaşta bir gökadaya doğru rotalarını belirlerler. Sonunda yaşam barındırabilecek bir gezegen bulurlar ve insanlığı yeni baştan kurmak için o gezegende kollerini kurarlar. Evet, yani bir paralel evrene girmeden bir kısımda olsa büyük patlamanın ilk anlarına tanıklık etmiş bir gemi üzerinden daha önce yazılmış bir kitabı açıklama yapmış burada yazar. Bu bir örnek teşkil ediyor aslında. Bir bilimsel açıklama şeklinde değil ama içerisinde bilimsel bazı tabirler de var. Yine fizikçinin kullandığı tabirler üzerinden. Devam edelim. Bu örnek dışında şimdi yine bir açıklama var. Yine bir başlık altında geçiyor. Kaotik şişme ve paralel evrenler. Zarif çıkış probleminin çözümü hakkında kimsenin görüş birliğine varamaması fizikçi Andrei Linde'yi özel olarak pek etkilememişti. Hatta bu konuda yalnızca Tanrı'nın kendi işini kolaylaştırmak için böylesi iyi bir olasılığı değerlendirmemesinin olanaksız olacağı duygusuna sahiptin itirafında bulunmuştu. Sonuçta Linde önceki yorumlardaki kusurları gidermiş gibi görünen yeni bir şişme yorumu önerdi. Uzay ve zamandaki gelişigüzel noktalarda kendiliğinden kırılmaların meydana geldiği bir evren canlandırdı. Kırılmanın gerçekleştiği her noktada birazcık şişen bir evren oluşuyordu. Çoğu zaman bu şişme miktarı azdı ancak bu süreç rastlantısal olduğundan er ya da geç bir evreni yaratacak uzunlukta şişen bir baloncuk olacaktı. Mantıksal olarak varılan sonuca bakıldığında şişmenin evrenin başka yerlerinde evrenlerden filizlendiği, sürekli büyük patlamaların gerçekleştiği, kesintisiz ve sonsuz durum olduğu anlamı çıkıyordu. Bu tabloda evrenler bir çoklu evren yaratarak başka evrenlere tomurcuklanabiliyordu. Bu kuramda kendiliğinden kırılma
bütün bir evrenin bizim evrenimize tomurcuklanmasına olanak sağlayarak evrenimizdeki herhangi bir yerde meydana gelebilir. Bu aynı zamanda kendi evrenimizde ve önceki bir evrenden tomurcuklanmış olabileceği anlamına da gelebilir. Düzensiz şişime modelinde tekil evrenler olmasa bile çoklu evren sonsuzdur. Bazı evrenlerin omegası çok geniş olabilir. Bu durumda büyük patlamanın hemen ardından büyük çöküş ile ortadan kaybolurlar. Bazı evrenlerin ise yalnızca ufak bir omegası vardır ve sonsuza kadar genişlerler. Sonunda çoklu evren o aşırı miktarda şişen evrenler tarafından hükmedilir hale gelir. Burada daha çok sicim kuramının da bir çıkarımı mevcut. Sicim kuramı evrenlerin bir baloncuk gibi olduğunu düşünür. Yani çoklu evrenler yaratılır. Bazıları yaşama elverişli, bazıları ise hemen patlar, zaman geçer ve tekrar büyük çöküşü yaşar ve kaybolur. Yani bildiğiniz, nasıl tarif edebilirim size? Bu hani deterjanla çocukken yaparız ya, böyle baloncuklar çıkartırız suyla beraber. Onun gibi düşünün. O baloncuklardan sürekli evrenler yaratılıyor. Büyük çöküş gibi patlıyor ya da büyük donma yaşıyor. Yani bu evrenin sonuyla alakalı çeşitli teorilerden herhangi biriyle tekrar yaratılışa gidiyor. Yani yaratılıyor, patlıyor, tekrar geriye dönüyor. Böyle evrenler olduğunu bahsediyor burada. Devam edelim. Evet, burada aslında daha önce kanalımda verdiğim Einstein-Rosen köprüsü ile alakalı bir konuya değiniyor. Başlık yine Einstein-Rosen köprüsü. Burayı da yine okuyorum. Einstein her ne kadar kara deliklerin doğada var olmayacak kadar inanılmaz olduklarını düşünse de daha sonra garip bir şekilde kara deliğin tam kalbinde yatan solucan delikleri olasılığını ortaya atarak bunların herkesin sandığından daha da tuhaf olduklarını gösterdi. Matematikçiler bunlara çoklu bağlantılı uzaylar adını verir. Fizikçiler de solucan delikleri der. Çünkü tıpkı toprağa delen bir solucan gibi iki nokta arasında alternatif bir kestirme yol yaratırlar. Bunlara kimi zaman boyutsal kapılar ya da geçitler adı da verilir. Adını ne koyarsanız koyun, boyutlar arası yolculuk için gereken nihai aracı bir gün bunlar sağlayabilir. Solucan deliklerini popülerleştiren ilk kişi Lewis Carroll, takma adıyla yazan Charles Dodgson'dı. Aynanın içinden eserinde Dodgson solucan deliğini Oxford'un kırsal kesimini harikalar diyarına bağlayan ayna olarak sundu. Profesyonel bir matematikçi ve Oxford'da öğretim görevlisi olan Dodgson bu çoklu bağlantılı uzaylar konusuna aşinaydı. Çoklu bağlantılı uzay doğası gereği bir urgan ile belirli bir noktaya kadar küçültülemez. Genellikle her ilmek bir noktaya kadar rahatlıkla kapanabilir. Ancak bir donut, ortası delik bir çeşit tatlı çörek denir buna. İncelersek o zaman urganı ortasındaki deliği saracak şekilde yüzeyine yerleştirmemiz mümkündür. İlmeği yavaşça daralttığımızda tek bir noktaya doğru değil, en iyi olasılıkla deliğin çevresi kadar daraltılabileceğini görürüz. Matematikçiler uzayı açıklamakta bütünüyle işe yaramaz bir cisim bulmuş olmaktan gayet mutluydu. Ancak 1935 yılında Einstein ve öğrencisi Nathan Rosen solucan deliklerini fizik dünyasına tanıttı. O sırada kara delik çözümünü temel parçacıklar için bir model olarak kullanmayı deniyorlardı. Einstein, tarihi Newton'a kadar uzanan parçacık kütle çekiminin ona yaklaşıldıkça sonsuz bir hale gelme düşüncesinden hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Bu tekilliğin ortadan kaldırılması gerektiğini, çünkü hiçbir anlam taşımadığını düşünüyordu. Evet, burada daha çok solucan delikleri kısmına değinilmiş ve bunu ilerleyen aşamalarda, belki kitabın içerisinde aldığım notlarda olmayabilir. İlerleyen aşamalarda fizikçi diyor ki eğer bu solucan delikleri uzayı çarşaf gibi büküp farklı bir galakside çıkartmıyorsa ikinci seçenek olarak farklı bir evrene kapı olabilir diye düşünüyorlar ki sicim kuramı savunucularının birçoğu ve bu görüşü destekleyen, çoklu ve paralel evrenleri destekleyen fizikçilerin birçoğu solucan deliklerini böyle düşünüyorlar. Hatta bunu kara delikler için de düşünüyorlar.
Yani hangisi olabileceğini belki ilerleyen süreçlerde ispatlayabileceklerdi. Evet, yine ilginç bir konu başlığıyla devam edelim. Von Stockum'un zaman makinesi. Einstein'ın kuramı uzay ve zamanı ayrılmaz bir birlik içinde bağlar. Bunun sonucunda da uzaydaki iki uzak noktayı bağlayan herhangi bir solucan deliği zamandaki iki uzak noktayı da birbiriyle ilişkilendirir. Bir diğer deyişle Einstein'ın kuramı zamanda yolculuğu olası kılar. Zaman kavramının kendisi yüzyıllar içinde gelişti. Newton'a göre zaman tıpkı bir ok gibiydi. Bir kez fırlatıldığında asla yön değiştirmeden ve yanılma payı bırakmadan düzgün bir biçimde hedefine doğru yol alıyordu. Daha sonra Einstein zamanı daha ziyade bir nehir gibi evrende kıvrıla kıvrıla giderken nazikçe hızlanması ya da yavaşlanması biçimindeki eğri uzay kavramını ortaya koydu. Ancak Einstein zaman nehrinin belki de kendi üzerine geri kıvrılabilmesi olasılığına ilişkin endişe taşıyordu. Zaman nehrinde girdaplar ya da çatlamalar olabilirdi. 1937'de Von Stockum'un Einstein'ın denklemlerinde bulduğu zamanda yolculuğa el veren çözüm ile bu olasılığın farkına varıldı. Stockum, sonsuz dönen bir silindir ile işe koyuldu. Her ne kadar sonsuz bir cisim geliştirmek fiziksel olarak mümkün olmasa da böylesi bir silindirin ışık hızında ya da ona yakın bir hızda dönmesi halinde tıpkı karıştırıcının bıçakları arasında sürüklenen pekmez gibi uzay zaman dokusunda beraberinde sürükleyeceğini hesapladı. Buna çerçeve sürükleme adı verilir ve artık dönen kara deliklerin ayrıntılı fotoğraflarında deneysel olarak da görülmüştür. Evet, kitapta böyle ilginç konular olduğunu bahsetmiştim zaten. Bu da onlardan biriydi. Yine zamanla alakalı bir paradokslar kısmı var. Zaman paradoksları diye burada fizikçimiz ayırmış. Yine orayı da okuyacağım. Onun üstüne yine bir konuşuruz. Fizikçilerin zamanda yolculuk fikrini geleneksel olarak reddetmelerinin bir diğer nedeni de zaman paradokslarıydı. Örneğin zamanda geriye gider ve henüz siz doğmadan ebeveynlerinizi öldürürseniz doğumunuz imkansızlaşır. Bundan dolayı öncelikle asla ebeveynlerinizi öldürmek üzere zamanda geriye gidemeyebilirdiniz. Bu önemli çünkü bilim mantıksal olarak tutarlı fikirler üzerine kuruludur. Sahici bir zaman paradoksu zamanda yolculuk meselesini tamamen ortadan kaldırmaya yeterdi. Bu zaman paradoksları kategori halinde gruplandırılabilir. Büyük baba paradoksu. Bu paradoksta geçmişi şimdiki zamanı imkansız kılacak şekilde değiştirirsiniz. Örneğin dinozorlarla tanışmak için uzak geçmişe gidip kazara insanlığın ilk atası olan ufacık tüylü bir memelinin üstüne basarsınız. Atalarınızı yok ederek mantıken siz de var olamazsınız. Bu paradoks Stephen Hawking'e ait ve bu paradoksla alakalı bir film de yapılmıştı. Bir kelebek yok ediliyordu geçmişe yolculuk yapıp. O kelebek yok edildiği için günümüzün dünyasında yok olmalar başlıyordu. Böyle ilginç bir filmdi. Adını şu an hatırlayamıyorum ama izlemenizi tavsiye ederim eğer böyle bir şey görürseniz. Bilgi paradoksu. Bu paradoksta bilgi gelecekten gelir, yani bir kökeni olmayabilir. Diyelim ki bir bilim insanı zaman makinesi yaratır ve zamanda geriye gidip kendi gençliğinde zaman yolculuğunun sırrını verir. Zamanda yolculuğun bir kökeni olmazdı çünkü genç bilim insanının elinde tuttuğu zaman makinesi onun tarafından yapılmadı. Kendisinin daha yaşlı hali tarafından ona sunuldu. Bilker paradoksu. Bu tür bir paradoksta kişi gelecekte ne olacağını bilir ve geleceği imkansız kılacak bir şey yapar. Örneğin sizi geleceğe götürmesi için bir zaman makinesi yapar ve kaderinizde Jane adında bir kadınla evlenmek olduğunu görürsünüz. Sonra sırf eğlence olsun diye Helen'le evlenmeye karar verir ve böylece kendi geleceğinizi imkansızlaştırırsınız. Cinsel paradoks. Böylesi bir paradoksta kendinize babalık edersiniz ki bu biyolojik olarak bir imkansızlıktır. İngiliz felsefeci Jonathan Harrison tarafından yazılan bir öyküde baş kahraman yalnızca kendisine babalık yapmakla kalmaz, kendi etini de yer. Robert Heinlein'in klasik eseri Siz Zombiler'de baş kahraman aynı zamanda kendi annesi, babası, kızı ve oğludur.
Tüm aile ağacı kendi üzerindedir. Ayrıntılar için notlara bakabilirsiniz. Cinsel paradoksu çözümlemek aslında epey hassastır. Hem zamanda yolculuk hem de DNA mekaniği hakkında bilgi gerektirir. Sonsuzluğun sonunda Isaac Asimov kafasında bu paradoksları önlemekten sorumlu bir zaman polisi canlandırır. Terminator filmleri bir bilgi paradoksuna dayanır. Gelecekten bir robotta bulunan mikroçip bilim insanları tarafından incelenir ve bunun üzerine bilinçli hale gelip dünyayı ele geçiren bir robot ırkı yaratılır. Bir diğer deyişle bu süper robotların tasarımı asla bir mucit tarafından gerçekleştirilmemiştir. Basit bir şekilde gelecekteki robotlardan birinin geriye kalan enkazından edinilmiştir. Geleceğe Dönüş filminde Michael J. Fox zamanda geriye gidip annesinin genç haliyle tanışır ve annesi o anda ona aşık olduğunda bir büyük baba paradoksundan kaçınmaya çabalar. Çünkü eğer annesi Fox'un müstakbel babasının yaptığı kurları geri çevirirse kendisinin varlığı da tehdit altına girecektir. Burada zaman paradoksları ve filmlerden örnekler verilmiş. Zaten Geleceğe Dönüş'ü bütün herkes izlemiştir. Terminator'u da aynı şekilde izlediğini düşünüyorum. Burada zaman paradokslarının hangi filmlere uyduğunu açık açık söylemiş zaten fizikçi. Detaylandırmaya gerek duymuyorum. Ama burada özellikle bu zaman paradoksları üzerinde net bir bilgi olmadığını söyleyebilirim. Ne açıdan derseniz yani bu paradokslar olabilir diye düşünülüyor. Tabii ki şu an kimse geleceğe ya da geçmişe yolculuk yapamadığı için ve en mantıklı ve akla yatkını yine Stephen Hawking tarafından gelmiş. Bunu da ek bilgi olarak sunayım. Geçmişi sadece izleyebileceğimizi, geleceğe belki yolculuk yapabileceğimizi düşünüyordu. Son ölmeden önceki demeçlerinde diyebilirim. Evet, şimdi çoklu dünyalar başlığı altındayız ve buradan da yine okuyacağım kısmını okuyorum. Direkt devam edelim çünkü buradaki kısımla alakalı da yine açıklama gerekirse onu da yapacağım. Dalga fonksiyonu artık bilinç yerine dış dünyayla girilen gelişigüzel etkileşimler yoluyla çöktüğü için başta eş evrelilik kaybı kulağa çok tatmin edici gelir. Ancak bu Einstein'ın kafasını kurcalayan temel soruyu yanıtlamaz. Doğa hangi durum içerisine çökeceğini nasıl seçer? Bir hava molekülü kediye çarptığında kim ya da ne kedinin son durumunu belirler? Bu soruya dayanacak olursak eş evreliliğin kaybı kuramı yalnızca iki dalga fonksiyonunun ayrıldığını ve artık etkileşim kurmadığını ifade etse de orijinal soruyu yanıtlamaz. Kedi ölü mü, sağ mı? Burada Schrödinger'in kedisine değiniyor. Bu arada benim sadece burada ufak notları aldığım için bir süre böyle bakıyorum. O notlar üzerinden devam ederek okuyorum. O yüzden arada nefes sesi verebilirim. Bunu mazur görün artık. Bir diğer deyişle eş evreliliğin kaybı bilinci kuantum mekaniği içerisinde gereksiz kılar. Ancak Einstein'ı rahatsız eden asıl sorunun çözmez. Doğa kedinin nihai durumunu nasıl seçer? Bu sorun bakımından eş evreliliğin kaybı kuramı suskundur. Bununla beraber eş evreliliğin kaybına gelen ve bu soruyu çözümleyen doğal bir ek günümüzde fizikçiler arasında yoğun kabul görür. Bu ikinci yaklaşıma kedinin aynı anda ancak iki farklı evrende belki de hem ölü hem de sağ olabilme olasılığını tartışan Wheeler'ın bir diğer öğrencisi Hawk Everett öncülük etmişti. 1957 yılında Everett'ın doktora tezi tamamlandığında zar zor farkına varılmıştı. Ancak yıllar içerisinde çoklu dünyalar yorumuna yönelik ilgi büyümeye başladı. Bugün bu konu kuantum kuramının paradokslarına ilişkin yenilenmiş dev bir gelgit dalgasını serbest bıraktı. Bu kökten yeni yorumda kedi hem ölü hem de sağdır çünkü evren ikiye ayrılmış durumdadır. Bir evrende kedi ölmüş, diğerinde sağ. Aslına bakarsanız her kuantum birleşim yerinde evren hiç bitmeyen bir ayrılan evrenler silsilesi içinde ikiye ayrılır. Bu senaryoda tüm evrenler mümkündür ve her biri diğeri kadar gerçektir. Her bir evrende yaşayan insanlar kendi evrenlerinin gerçek olduğu
ve diğer hepsinin hayali ya da sahte olduğunu büyük bir güçle savunabilir. Bu paralel evrenler kısa ömürlü varlıklara sahip hayalet dünyalar değildir. Her bir evrenin içinde diğerleri kadar gerçek, nesnel haldeki sağlam cisimlerin ve somut olayların görünümleri vardır. Bu yorumun avantajlı yanı 3 numaralı koşulu, yani dalga fonksiyonunun çökmesini bir kenara bırakabilir olmamızdır. Dalga fonksiyonu asla çökmez, yalnızca sonsuza kadar başka dalga fonksiyonlarına ayrılarak her bir dalın bir evrenin tamamını temsil ettiği sonu gelmeyen bir ağaçta gelişmeye devam eder. Çoklu dünyalar kuramının büyük avantajı ise Kopenhag yorumundan daha kolay olmasıdır. Dalga fonksiyonunun çökmesini gerektirmez. Ödediğimiz bedel şimdi de milyonlarca dala ayrılmayı sürdüren evrenlerimizin olmasıdır. Bazıları tüm bu çoğalan evrenlerin takibinin nasıl yapılacağını anlamayı zor buluyor. Ancak Schrödinger dalga denklemi bunu kendiliğinden yapıyor. Yalnızca dalga fonksiyonunun evrimi takip edilerek dalganın sayısız dalı anında bulunur. Eğer bu yorum doğruysa tam da şu anda bedeniniz ölümcül mücadelelerle yer almış dinozorların dalga fonksiyonlarıyla aynı anda var olmaktadır. Bulunduğunuz odada kendi varlığınızın beraberinde Almanların 2. Dünya Savaşı'nı kazandıkları dış uzaydan gelen uzaylıların dolaştığı, sizin asla doğmamış olduğunuz bir dünyanın dalga fonksiyonu var. Yüksek şatodaki adamdaki ve alacakaranlık kuşağındaki dünyalar oturma odanızda var olan evrenlerin arasında. Sorun bizimle olan eşevreliliklerini kaybettikleri için artık onlarla etkileşime giremiyor olmamızdır. Burada çoklu dünyalara girildiği için bu çoklu dünyaların açıklama kısmında Schrödinger'in kedisini yine kanalımda bahsetmiştim. O videoyu izleyebilirsiniz. Kedi ölü mü diri mi diye soruluyordu ama bu soru bizim evrenimiz için soruluyordu. Buradaki çoklu dünyalar yorumunda fizikçi daha önceki konu süreçlerinde ve benim not almadığım kısımlarında bunu aktarıyor ve kedinin bir evrende ölü, bir evrende sağ olduğunu, yani gözleme dayalı kısmı tamamen evrenler arası gözleme dayattırıyor. Ve bunu iki tane kitap var. Yüksek Şato'daki Adam ve Alacakaranlık Kuşağı'ndaki kitap ve filmindeki şeylerle bağlıyor. Yani oradaki verilerle bağlıyor. Ve dalga fonksiyonunun çökmesini kaybettiğini ve bu çökmenin Schrödinger'in kedisiyle oluştuğunu söylüyor, burada anlatmaya çalışıyor. Evet, yine yazarın ve fizikçinin de savunduğu M kuramına bakalım. Günümüzde 4. boyutu saran ilim ve gizem tamamen farklı bir neden uğruna sicim kuramının gelişimi ve onun vücut bulduğu son hal olan M kuramı için yeniden diriltiliyor. Tarihsel olarak hiperuzay kavramına fizikçiler tarafından büyük bir gayretle direnilmiştir. Onlar daha yüksek boyutlar ile gizemcilerin ve dolandırıcıların alanı olduğu şeklinde alay ediyorlardı. Görünmeyen dünyaların varlığını ciddi olarak öneren bilim insanları eğlence konusu oluyordu. M kuramının gelişi ve her şey değişti. Daha yüksek boyutlar artık fizikteki derin bir devrimin merkezinde yer alıyor. Çünkü fizikçiler bugün fiziğin karşı karşıya olduğu en büyük sorunla yüzleşmek zorunda kaldı. Genel görelilik ile kuantum kuramı arasındaki darboğaz, bu iki kuram dikkat çekici bir biçimde evren hakkında temel düzeydeki tüm fizik bilgisinin genel toplamını kapsar. Bugün yalnızca M kuramı evren hakkındaki bu muhteşem ancak birbirine muhalif görünen iki kuramı uyumlu bir bütün halinde birleştirme ve bir her şeyin kuramı yaratma yetisine sahiptir. Geçtiğimiz yüzyıl içinde önerilen tüm kuramlar arasında Einstein'ın öne sürdüğü üzere Tanrı'nın zihnini okuyacak potansiyele sahip tek aday M kuramıdır. Yalnızca 10-11 boyutlu hiperuzayda doğanın bütün kuvvetlerini tek bir zarif kuramda birleştirebilecek yeterli alana sahibiz. Böylesi mükemmel bir kuram o ebedi soruları yanıtlayabilir olsa gerek. Başlangıçtan önce ne oldu? Zaman geriye döndürülebilir mi?
Boyutsal geçitler bizi evrenin diğer ucuna götürülebilir mi? Her ne kadar eleştirmenler bu kuramın sınanmasının mevcut deneysel yeterliliğimizin çok ötesine olduğunu dikkat çekse de diğer bölümlerde göreceğimiz üzere şu sıra bu durumu değiştirilebilecek bir takım deneyler ve planlamalar yapılıyor. Evrenin tamamen birleşik bir tanımını yapmaya yönelik son 50 yılda gerçekleştirilen tüm girişimler yüz kızartan bir biçimde başarısızlığa uğradı. Kavramsal olarak bu kolay anlaşılır bir durum. Genel görelilik ve kuantum kuramı neredeyse her konuda taban tabana zıttır. Genel görelilik çok büyük şeylerin kuramıdır. Kara delikler, büyük patlamalar, kuasarlar ve genişleyen evren. Ayrıca yatak örtüleri ve güvenlik ağları gibi düzgün yüzeylerin matematiğini baz alır. Kuantum kuramı ise bunun tam tersidir. Çok küçük olanların dünyasını açıklar. Atomlar, protonlar, nötronlar ve kuarklar. Kuanta adı verilen ayrık enerji paketleri üzerine bir kuramı baz alır. Göreliliğin aksine kuantum kuramı yalnızca olayların olasılığının hesaplanabileceğini belirtir. Yani bir elektronun tam olarak nerede bulunduğunu asla bilemeyiz. Bu iki kuram farklı matematikler, farklı varsayımlar, farklı fizik ilkeleri ve farklı çalışma alanlarına dayanır. Onları birleştirmeye dönük tüm girişimlerin boşa çıkması şaşırtıcı değildir. Einstein'ı takip eden fiziğin devleri Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli ve Arthur Eddington bir birleşik alan kuramı üzerine şanslarını denedi. Ancak yalnızca sefil bir başarısızlık edindiler. 1928'de Einstein birleşik alan kuramının erken bir örneğiyle basında yanlışlıkla bir izdiham yarattı. Hatta New York Times denklemleri de dahil olmak üzere makalesinin kimi bölümlerini yayınladı. 100'den fazla muhabir evinin etrafında dolaştı. İngiltere'de yazan Eddington, Einstein'a şunu duyunca çok eğlenebilirsin. Londra'daki büyük mağazalardan biri senin makaleni kendi vitrin camına astı. 6 sayfa yan yana asılı. Bu sayede yoldan geçen kişiler tamamını okuyabiliyor. Okumak için çevresinde büyük kalabalıklar toplanıyor yorumunda bulunmuştu. Yani burada birleşik alan kuramı hakkında ufak bir bilgi verilmiş ve aslında M kuramının da bu kuram olabileceği üzerine değinilmiş biraz da. Yine devam edelim. Şimdiki başlığımız hiperuzayda sorunlar. Yani bu başlık üzerinden devam ediyoruz. Bununla beraber eğer daha yüksek boyutlar yalnızca soyut matematikte değil gerçekten doğada var oluyorsa o zaman sicim kuramcıları 1921'de ilk kez daha yüksek boyutsal kuramı formüle ettiklerinde Theodor Kaluza ve Felix Klein ile karşı karşıya kaldığı sorunla yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Bu daha yüksek boyutlar nerededir? Önceleri pek bilinmeyen bir matematikçi olan Kaluza, Einstein'ın bir mektup yazarak denklemlerini 5 boyutta formüle etmeyi önerir. Biri zaman 4'ü uzay boyutu. Matematiksel olarak bu bir sorun değildi çünkü Einstein denklemleri her boyutta sıradan bir şekilde yazılabilirdi. Ancak mektup ürkütücü bir gözlem içeriyordu. Eğer birisi 5 boyutlu denklemlerin içerdiği 4. boyutsal parçaları eliyle ayrıştırabilmişse istemsiz olarak neredeyse sihir yolu ile Maxwell'in ışık kuramını keşfedersiniz. Bir diğer deyişle yalnızca 5. bir boyut eklememiz halinde Maxwell'in elektromanyetik kuvvet kuramı doğrudan Einstein'ın kütle çekimi denklemleri içerisinden fırlayıverir. Her ne kadar 5. boyutu göremesek de ışık dalgalarına karşılık gelen hafif dalgalanmalar 5. boyutta biçimlenebilir. Geçtiğimiz 150 yıl boyunca kuşaklarca fizikçi ve mühendis Maxwell'in zor denklemlerini ezberlemek zorunda kaldığından dolayı bu sevindirici bir sonuçtur. Artık bu karmaşık denklemler rahatlıkla 5. boyutta bulunabilecek en basit titreşimler olarak ortaya çıkar. Balıkların sığ bir gölde tam nilüfer yapraklarının altında evrenlerin yalnızca 2 boyutlu olduğunu düşünerek yüzüşünü hayal edin. 3 boyutlu dünyamıza akılları ermeyebilir. Ancak 3. boyutun varlığını sezebildikleri bir yol vardır. Yağmur yağarsa gölün yüzeyinde dolaşan hafif dalgalanmaların gölgelerini net bir şekilde görebilirler.
Benzer bir biçimde biz de 5. boyutu göremeyiz. Ancak 5. boyuttaki hafif dalgalanmalar bize ışık olarak görünür. Buradaki anlatılan kısma biraz ben de açıklama getireyim ve basit bir dille açıklamaya çalışayım. 2 boyutlu bir dünya düşünün. Bu Flat World'tü galiba. Bir kitabı da var hatta bunun. Düz bir yüzeyden yaşayan bir canlıları hayal edin. Eğer bu canlılar 3. boyuta bakmaya çalışsa bakamaz ya da göremez. Ama biz 3. boyutta olduğumuz için onlara müdahale ettiğimizi düşünün. Bizi bir şekilde görebilirler. Ya da bizim boyutumuzdan bir dalgalanmayı fark edebilirler. Bu tarz boyutlar arası durumları aslında biz 3. boyuttayız ya, 4. boyutu ya da 5. boyutu görmemiz çok olası bir durum değil. Ancak onları böyle ışık aracılığıyla veya bu konuda makalede anlattığım gibi ışık dışındaki bazı belirtilerle görebiliyoruz gibi düşünülüyor. Tabi bu da net bir bilgi değil. Yine bir teori olarak ele alınıyor. Ve Flat World'de buna çok güzel bir örnek. 2. boyutta yaşayan canlıların 3. boyutta ve 4. boyuttaki canlılarla karşılaştırması gibi düşünebilirsiniz bunu. Devam edelim. Sicim kuramı çoğunlukla boyutlarla ilgilidir ve 11 adet boyut olduğu düşünülüyor. Ve 11. boyut bu başlığımızda. Buradan devam edelim. 1994'te tüm manzarayı değiştiren bir başka atılım ortama bomba gibi düştü. Cambridge Üniversitesi'nden Edward Witten ve Paul Townsend matematiksel olarak 10 boyutlu sicim kuramının aslında bilinmeyen bir kökene sahip, gizemli ve daha yüksek bir 11 boyutlu kurama yakın bir şey olduğunu buldu. Örneğin Witten zar kuramına benzer bir kuramı 11 boyutta çıkarır ve bir boyutu bükersek bunun 10 boyutlu tip 2A sicim kuramı haline geldiğini gösterir. Bundan kısa bir süre sonra 5 sicim kuramının tamamının aynı olduğunun ortaya konabileceği keşfedildi. Hepsi aynı 11 boyutlu gizemli kuramın farklı tahminleriydi. Farklı türlerin zarları 11 boyutta var olabildiğine göre Witten bu yeni kuramı M kuramı olarak adlandırdı. Ancak yalnızca 5 sicim kuramını birleştirilmekle kalmadı, üstüne süper kütle çekiminin gizemini de açıkladı. Hatırlarsanız kütle çekimi sıfır kütleli iki parçacık, orijinal Einstein gravitonu ve onun süper simetrik eşini, buna da gravitonu denir, içeren 11 boyutlu bir kuramdı. Bununla birlikte M kuramı ise farklı kütlelerde olan sonsuz sayıda parçacık içerir. Ve bunlar bir tür 11 boyutlu zarda dağılabilen ve dalgalanabilen sonsuz titreşimlere karşılık gelir. Ancak M kuramının ufak bir parçasının yalnızca kütlesiz parçacıkların eski süper kütle çekimi kuramı olduğunu varsayarsak M kuramı süper kütle çekiminin varlığını açıklayabilir. Bir diğer deyişle süper kütle çekimi kuramı M kuramının ufak bir alt kümesidir. Benzer bir biçimde bu 11 boyutlu gizemli zar kuramına benzer bir kuramı alır ve bir boyut bükersek zar sicimine dönüşür. Aslına bakarsanız tam olarak tip 2 sicim kuramı haline gelir. Örneğin 11 boyut içinde bir küreye bakarsak ve onu bir boyut bükersek küre çöker ve ekvatoru bir kapalı sicim haline alır. Eğer 11. boyutu ufak bir halka şeklinde bükersek sicim kuramının 11 boyut içinde bir parça zar olarak görüldüğünü anlarız. Böylelikle 10 ve 11 boyutlu fiziğin tamamı tek bir kuramda birleştirmenin güzel ve basit bir yolunu bulmuş oluruz. Bu tam bir kavramsal yetenek gösterisiydi. Şöyle düşünün, sicim kuramı matematiksel olarak da ve çoklu dünyalar ve paralel dünyalar demeyeyim ama çoklu dünyaların matematiksel olarak da formülleri mevcut. Yani bu kuram sırf böyle teorik olarak kafadan üretilmiş bir şey değil. Matematiğe dayanıyor, yani onu söyleyebilirim. Devam edelim ve yine ilginç bir konuya giriyoruz. Holografik evrenlerle ilgili. Son olarak M kuramının halen anlaşılmamış ancak derin fiziksel ve felsefi sonuçları olabilecek epey gizemli bir öngörüsü vardır. Bu durum bizi evren bir hologram mı sorusunu sormaya iter.
Bedenlerimiz sıkıştırılmış iki boyutlu bir biçimde var olduğu bir gölge evren mi var? Bu bir o kadar rahatsız edici bir başka soruyu da tetikliyor. Evren bir bilgisayar programı mı? Evren keyfine oynatacağımız bir CD'ye aktarılabilir mi? Hologramlar artık kredi kartlarında, çocuk müzelerinde ve eğlence parklarında bulunuyor. Tamamen 3 boyutlu bir görüntüyü 2 boyutlu bir yüzeye yansıtabildikleri için olağanüstüler. Normalde bir fotoğrafa göz atar ve başınızı çevirirseniz fotoğraftaki görüntü değişmez. Ancak hologram farklıdır. Holografik bir resme bakar ve ardından başınızı çevirirseniz sanki resme bir pencereden ya da anahtar deliğinden bakıyormuşsunuz gibi resmin değiştiğini görürsünüz. Hologramlar eninde sonunda 3 boyutlu televizyonları ve filmleri beraberinde getirecek. Gelecekte belki de oturma odamızda rahatımıza bakarken sanki televizyon ekranı gerçekten yeni bir manzaraya bakan bir pencereymişçesine bize uzak diyarların tamamen 3 boyutlu görüntülerini sunan bir ekrana dönüşecek. Dahası bu ekran büyük bir silindir biçiminde olsaydı ve oturma odamızda bunun merkezinde yer alsaydı yeni bir dünyaya iletilmiş gibi olurduk. Baktığımız her yerde gerçeğinden ayırt edilemeyen yeni bir gerçekliğin 3 boyutlu görüntüsüyle karşılaşırdık. Hologramın esas niteliği 2 boyutlu yüzeyin 3 boyutlu bir görüntüyü yeniden üretmek için gereken tüm bilgileri kodlayabilmesindedir. Hologramlar laboratuvarda hassas bir fotoğraf plakası üzerine lazer ışığı yansıtılarak ışığın orijinal kaynaktan gelen lazer ışığıyla girişime uğratılmasıyla elde edilir. İki ışık kaynağının girişimi görüntüyü 2 boyutlu plakanın üzerinde donduran bir girişim deseni meydana getirir. Burada devam ederken bu holografik evrenlerde bilgisayara evrenlerin aktarılması ya da hologram bir bilgisayar içerisinde miyiz gibi sorular mevcuttu. Bu konu devamındaydı galiba. Matrix'e biraz değindirme yapılıyor. Ve Matrix'teki biliyorsunuz ki bir bilgisayar ağına bağlı bir dünya vardı ve o dünyadan üretilen bir yani Matrix'in kendisi yani Neo bir virüs gibi düşünebilirsiniz. Bu programın içine bir virüs gibi giriyor ve daha sonra o programın içinden çıkmaya çalışıyor gibi bir durum vardı. Yani holografik evrenlere ve bilgisayar içine aktarılan bir evren olayını tamamen bu örnek gösteriyor kitap içerisinde de. Devam edelim ve evrenlerin evrimi başlığı altındayız. Bir felsefeci yerine gökbilimci olan Reyes, işin özünün tüm bu kuramların sınanabilir olması olduğunu söyler. Aslına bakarsanız çoklu evren düşüncesi, onun karşısındaki gizemli kuramlara yeğlemesinin nedeni de budur. Çünkü çoklu evren kuramının önümüzdeki 20 yıl içinde sınanabilir olacağına inanır. Çoklu evren düşüncesinin bir türü bugün aslında sınanabilir durumdadır. Fizikçi Lee Smolin, Reyes'i de aşarak Darwinci evrime benzer bir evrenlerin evriminin gerçekleştiği sonucunda bizimki gibi evrenlere yol açtığını varsayar. Örneğin karmaşık şişme kuramında kız çocuk evrenlerin fiziksel sabitleri ve anne evreninkinden birazcık farklıdır. Evrenler bazı fizikçilerin inandığı üzere kara deliklerden filizlenebiliyorsa, çoklu evrene egemen olan evrenler en fazla kara deliğe sahip olanlardır. Bunun anlamı tıpkı hayvanlar aleminde olduğu gibi en fazla çocuğa yaşam veren evrenler nihayetinde kendi genetik bilgilerini doğanın fiziksel sabitlerini yaymak konusunda baskın olurlar. Bu doğruysa evrenimizin geçmişte sayısız ata evrenleri olmuş olabilir. Ve yine evrenimiz trilyonlarca yıllık doğal seçilim sürecinin bir yan ürünü olabilir. Bir diğer deyişle evrenimiz en güçlü olanın hayatta kalmasının yan ürünüdür. Yani en fazla sayıda kara deliğe sahip olan evrenlerin çocuğudur. Evrenler arasında Darwinci bir evrim her ne kadar kulağa garip ve alışılmamış gelse de Smolin bunun yalnızca kara delik sayılarını sayarak sınanabileceğine inanır. Evrenimiz kara deliklerin oluşumuna azami oranda uygun bir yer olsa gerektir. Yine de en fazla kara deliğe sahip evrenlerin bizimki gibi yaşama uygun olanları olduğu kanıtlanmalıdır. Yani burada da biraz bildiğiniz Darwin'in evrim teorisine benzer evrenlere uygulama gibi bir durum
olmuş ve açıklamaya çalıştığı da bu. Devam edelim ve 11. boyuta yine dönüyoruz. 11. boyutu ölçmek başlığındayız. Karanlık madde ve kara deliklere ilişkin arayışa ek olarak fizikçilerin en fazla ilgisini çeken diğer bir konuda uzay zamanın daha yüksek boyutlarına yönelik arayıştır. Yakınlardaki bir evrenin varlığını doğrulamak için yapılan en iddialı girişimlerden biri Boulder'daki Colorado Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Oradaki bilim insanları Newton'un ünlü ters kare yasasındaki sapmaları ölçmeye çalıştı. Newton, kütle çekimi kuramına göre herhangi iki cisim arasındaki çekim kuvveti onları ayıran mesafenin karesi kadar hafifler. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığını 2 katına çıkarırsanız kütle çekimi kuvveti 2 ya da 4 kere azalır. Böylece uzayın boyutluluğunu ölçer. Bugüne kadar Newton'un kütle çekimi yasası büyük gökada kümaları barındıran kozmolojik mesafeler yaratmıştır. Ancak daha önce hiç kimse kütle çekimi yasalarını ufak uzunluk ölçeklerinde yeterli düzeyde denemedi. Çünkü bu imkansız derecelerde zordu. Kütle çekimi öylesine zayıf bir kuvvettir ki en ufak bir düzensizlik bile deneyi mahvedebilir. Geçen kamyonların yarattığı titreşimler bile iki küçük cisim arasındaki kütle çekimini ölçmeye çalışan deneyleri geçersiz kılmaya yetecek büyüklüktedir. Colorado'daki fizikçiler kütle çekimi yasasını 1 milimetrenin onda birinde kadar sınayabilme becerisine sahip yüksek frekanslı rezonans devresine adını verdikleri hassas bir araç üretti ki bu böylesi ufak bir ölçekte ilk kez gerçekleştirilmiş oldu. Deney boşlukta asılı duran iki çok ince tungsten borusundan oluşuyordu. Borulardan biri saniyede 1000 Hz frekans ile titreşiyor, aynı titreyen sıçrama tahtası gibi bir şeyi andırıyordu. Fizikçiler de bu boşlukta ikinci boruya aktarılan herhangi bir titreşim olup olmadığını arıyordu. Cihaz o kadar hassastı ki ikinci boruda bir kum tanesi ağırlığının milyarda birinin kuvvetinden kaynaklanan bir hareketi belirleyebildi. Newton'un yasasında bir sapma olsaydı o zaman inci boruda kaydedilmesi gereken ufak düzensizlikler olmalıydı. Ancak 1 metrenin 108 milyonda birine kadar mesafeleri inceledikten sonra fizikçiler böyle bir sapma görmedi. Deneyi Nature dergisi için inceleyen İtalya'daki Torrento Üniversitesi'nden C.D. Hoy, Newton halen durumunu koruyor demişti. Bu boyutlarla ilgili yapılan deneylere biraz girilmiş burada ve bunların detayları vardı kitap içerisinde. Ben çok önemli görmediğim için yapılan deneyleri eklemek istemedim. Yine devam edelim. Büyük çökmeye fizikçimiz yani kitabı yazan, paralel dünyaları yazan Michio Kaku daha çok böyle destek vermiş gibi gözüküyor. Ve özellikle büyük çökmeyi bir başlık altına almış. Oradan yine önemli gördüğüm kısmını okuyorum size. Fiziği uygulayarak evreni açıklama girişimlerindeki ilklerden biri 1969'daki Sir Martin Rees tarafından yazılmış olan Evrenin Çöküşü, Bir Kıyamet Bilimsel Çalışma adlı makaleydi. O zamanlar omega'nın değeri halen büyük oranda bilinmiyordu. Bu nedenle o da bu değeri 2 olarak aldı. Yani sonunda evren genişlemeyi durduracak ve büyük bir donma yerine büyük çöküş ile ölecekti. Sir Rees sonunda kütle çekimi evreninin orijinal genişlemesini alt ettiğinde ve gökadalar bugün olduklarına 2 kat fazla uzaklıkta olduklarında evrenin genişlemesinin nihayet durma noktasına geleceğini hesapladı. Gökadalar bize doğru yarışmaya başlarken gökyüzünde gördüğümüz kırmızıya kayma ya da maviye kayma dönecekti. Bundan 50 milyar yıl sonraki bu sürümde evrenin en son ölüm sancılarını işaret eden felaketler yaşanacak. Son çöküşten 100 milyon yıl önce Samanyolumuzda dahil olmak üzere evrendeki gök adalar birbirleriyle çarpışmaya başlayacak ve sonunda kaynaşıp birleşecek. Ancak Rees tuhaf bir biçimde tekil yıldızların iki nedenden dolayı birbirleriyle çarpışmaya başlamadan daha bile önce çözüneceklerini keşfetti. İlkine göre evren daraldıkça gökyüzündeki diğer yıldızların ışıması enerji kazanacak ve böylece yıldızlar
diğer yıldızların şiddetli bir biçimde maviye kayan ışığı ile yıkanacaktır. İkincisine göre ise evrenin sıcaklığı birden fazla fırlarken artan mikrodalga ışınımı da çok fazla artacaktır. Bu iki etkinin birleşimi yıldızların yüzey sıcaklığını aşan sıcaklıklar yaratacaktır ki yıldızlar ısıyı ondan kurtarabildiklerinden çok daha hızlı emer. Bir diğer deyişle muhtemelen yıldızlar parçalara ayrılıp süper sıcak gaz bulutları halinde dağılacaktır. Bu koşullar altında zeki yaşam, yakındaki yıldızlardan ve gök adalardan akın eden kozmik ısı tarafından kurtularak kaçınılmaz bir şekilde mahvolur. Bundan kaçış yoktur. Freeman Dyson'ın yazdığı gibi ne yazık ki bu durumda kızarmaktan kaçışımız olmadığını kabul etmek zorundayım. Dünyada ne kadar derin bir tünel kazıp kendimizi maviye kayan artalan ışınlarından korumaya çalışsak da bu şekilde ancak sefil sonumuzu birkaç milyon yıl erteleyebiliriz. Evet, burada da yine değişik bir konuya değinilmiş aslında. Büyük çökme ile beraber neler olabileceğini anlatmaya çalışmış fizikçimiz. Ve son aldığım nota devam edeceğim. Tip 1, 2 ve 3. uygarlıklar diye. Burada daha çok aslında aldığım bir iki not daha vardı ama onları okumayacağım. Gereksiz olduğunu düşündüm. Sonradan son konuya girelim ve daha sonra genel bir konuşma yaparız. Bizden binler ile milyonlarca yıl ileride olan uygarlıkların teknolojilerini anlamak için fizikçiler bazen uygarlıkları enerji tüketimleri ve termodinamik yasalarına göre sınıflandırır. Fizikçiler zeki yaşam sinyalleri için gökyüzünü tararken ufak yeşil adamlar değil, enerji üretimi tip 1, 2 ve 3 olan uygarlıklar arar. Bu sıralama 1960'larda dış uzaydaki olası uygarlıkların radyo sinyallerini sınıflandırmak amacıyla Rus fizikçi Nikolay Kardashev tarafından ortaya konmuştur. Her bir uygarlık türü ölçülebilen ve listelenebilen kendine özgü bir biçimde ışıma yayar. Varlığını gizlemeye çalışan ileri bir uygarlık bile araçlarımızla tespit edilebilir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre gelişmiş herhangi bir uygarlık kaçınılmaz bir biçimde dış uzaya gidecek olan atık ısı biçiminde entropi yaratacaktır. Varlıklarını gizlemeye çalışsalar bile entropilerinin ürettiği sönük parıltıyı saklamaları mümkün değildir. Bir tip 1 uygarlık gezegensel enerji biçimlerinden yararlanandır. Enerji tüketimleri kesin olarak ölçülebilir. Tanım gereği gezegenlerine vuran güneş enerjisinin tamamını ya da 10 üzeri 16 watt miktar enerjiyi değerlendirebilirler. Bu gezegensel enerji ile hava durumunu denetleyebilir ve düzeltebilirler. Kasırgaların yönünü değiştirebilir ya da okyanus üzerine şehirler inşa edebilirler. Böylesi uygarlıklar gerçekten de gezegenlerin ustalarıdır ve gezegensel uygarlıklar yaratmışlardır. Bir tip 2 uygarlık ise tek bir gezegenin gücünü çekip tüketmiş ve bir yıldızın tamamının gücünü ya da yaklaşık olarak 10 üzeri 26 watt miktar enerjiyi kullanmıştır. Yıldızlarının enerji üretimlerinin tamamını tüketebilir ve muhtemelen güneş patlamalarını denetleyerek diğer yıldızları tutuşturabilirler. Bir tip 3 uygarlık ise tek bir güneş sisteminin gücünü tüketmiş ve yaşadığı gökadanın büyük bölümlerini kolonileştirmiştir. Böylesi bir uygarlık 10 milyar yıldızın enerjisinden ya da neredeyse 10 üzeri 36 watt miktar enerjiden yararlanabilir. Her tip uygarlık kendisinden düşük olan bir sonraki tipten 10 milyar kat değişiklik gösterir. Yani milyarlarca yıldız sisteminin gücünden yararlanan bir tip 3 uygarlık, bir tip 1 uygarlığın 10 milyar kat enerji üretiminden yararlanan bir tip 2 uygarlığın 10 milyar kat enerji üretimini kullanabilir. Bu uygarlıkları ayıran boşluk astronomik düzeyde görünse de bir tip 3 uygarlığa erişmek için gereken zamanı tahmin etmek mümkündür. Bir uygarlığın enerji üretiminin bakımından yılda %2 ya da 3 gibi makul bir büyüme gösterdiğini varsayalım. Mantıklı bir şekilde hesaplanabilen ekonomik büyüme doğrudan enerji tüketimi ile bağlantılı olduğuna göre bu akla yatkın bir varsayımdır. Ekonomi ne kadar büyükse enerji talebi de o kadar büyüktür. Gayri safi yurt içi hasıla
Büyüme birçok ülkede %1-2 düzeyinde olduğu için enerji tüketimlerinin de yaklaşık olarak aynı oranda büyümesini bekleyebiliriz. Bu makul oran ile mevcut uygarlığımızın bundan neredeyse 100-200 yıl sonra tip 1 konumuna geçeceğini tahmin edebiliriz. Tip 2 konumuna gelmemiz kabaca 1000 ile 5000 yıl arasında ve tip 3 konumuna gelmemiz ise muhtemelen 100 bin ile 1 milyon yıl arasında olacaktır. Böyle bir ölçekte bugünkü uygarlığımız bir tip 0 uygarlık sayılabilir. Çünkü enerjimizi ölü bitkilerden, petrol ve kömürden elde ediyoruz. Yüzlerce nükleer silahın gücünü açığa çıkarabilecek bir kasırgayı yönetmek bile teknolojimizin çok ötesinde. Evet, kitabı genel bir değerlendirmeye alırsam, kitabın özellikle belirli kısımlarında Tanrı'nın varlığı ve inançlar konusuna da değinilmiş. Yani yazar kendi inancıyla alakalı da ufak bir bilgi vermiş. Onun haricinde tip 1 ve tip 2, tip 3 uygarlıkların hangi düzeylerde olduğuna detaylı bir vaziyette değinilmiş. Ve akabinde paralel dünyalar ve çoklu dünyalar üzerinde de yorumlar getirmiş. Ve ben bu kısımlardan çok fazlasını almamaya çalıştım. Tip 1, 2, 3 uygarlığı bilerek aldım. Tip 3 uygarlık, özellikle bu uygarlık varsa ve evrendeyse artık zamanda yolculuk ve diğer evrenlere geçiş gibi özellikleri yapmış olabileceğini değiniyor burada. Ve sicim kuramına aslında kendi katkılarından da bahsetmiştim Michio Kaku kitap içerisinde. Bu kısımlarını almadım, biraz daha hayat hikayesi gibi olduğundan. Ve paralel dünyalarla ilgili özellikle söyleyebileceğim ek bilgiler de şunlar olabilir. Çoklu dünyalar dediğim gibi matematikle varlar ve bu teoriden çıkmış durumda, aslında bir nevi matematikte de gösterilmiş durumda. Einstein'ın izlediği yoldan gittiğimizde aslında çoklu dünyaları çoktan erişmemiz gerekiyordu. Yani bu solucan delikleri olsun veya diğer teoriler olsun bizi buraya çıkartmaya başlamış aslında. Ve Michio Kaku'nun da kitap içerisinde bahsettiği üzere ve Sir Martin Rees de buna dahil, bir 10-20 yıl sonra belki bu çoklu dünyalar ya da sicim kuramı ile alakalı bazı gelişmelere tanık olabiliriz. Sir Martin Rees daha çok çoklu dünyalar ya da bu kuramla alakalı bazı sonuçlara ulaşabileceğimizi özellikle söylüyor. Ve Michio Kaku kitaplarında genel olarak hem tarihsel gitmeyi tercih ettiği için bu kitapta da yine tarihsel gitmiş. Kopernik, işte Galileo ve diğer astronomi bilim insanlarına yer vermiş. Onların hikayeleri, Newton'a dahil buna ve Einstein'da dahil. Ve birçok yoruma da yer vermiş kitap içerisinde. Ama konuyu bir yerde anlatıp örneğini verip daha sonra da bu tarz konulara da girmiş durumda. Kitabı alıp okumanızı tavsiye ederim. Paralel dünyalarla ilgili dediğim gibi bilimsel aslında birçok şeye değinmiş olduk kısa da olsa. Özellikle bunun bir gerçek olabileceğine ve matematiksel olduğuna bir nevi girmiş olduk. Paralel dünyalar kısmı tamamıyla şöyle düşünebilirsiniz. Ben size en kısa özetini söyleyeyim. Sizin verdiğiniz tüm kararlar yeni bir evren yaratıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani ben şu an burada size bu videoyu aktarırken bir tercih yaptım ve evrenimde var olmaya devam ediyorum. Eğer farklı bir tercih yapsaydım, bu videoyu bugün değil de farklı bir gün çekmiş olsaydım yeni bir evren oluşacaktı. Oturup kalkmam bile ve yaptığım tercihlerle çok çok farklı evrenler oluşabiliyor. Yani aklımızın hayal edemeyeceğimiz kadar evren oluşmuş olması lazım. Biraz evet böyle ne bileyim saçma gelebilir size ama çoklu dünyalar ve paralel dünyalar bu şekilde oluştuğu düşünülüyor. Ve sicim kuramı ve özellikle M kuramı diye geçiyor. Bu baloncukları bu şekilde evrenlere benzetiyor. Konunun özeti ve aslı bu şekilde verebilirim size. Evet, bir podcast'in daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla söyleyebileceğim çok fazla şey var aslında da konu çok uzadı ve podcast de çok uzamış oluyor. Belki yine
ek bir kitapla bu tarz konulara da girebiliriz. Ne kadar bilimsel olduğuna bakarız hep beraber. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.